Merhaba, bugün sizlere Meksika Tulum'da bulunan Mistika Müzesi'ni anlatacağım. Öncelikle beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Ben Banu Duraydın, Meksika'nın Querétaro şehrinde yaşıyorum. 11. sınıfta okuyorum. Kısaca kendimi tanıttıktan sonra şimdi size de bu egzotik müzeyi anlatabilirim. Öncelikle bu müze Meksika Tulum'da yer alıyor. Pazardan salıya 10-20, çarşambadan cumartesiye de 10-21 saatlerinde olmak üzere yılın her günü açık. Bilet maliyeti yabancılar için 25 Amerikan doları, Meksikalılar için ise 20 Amerikan doları. Yöre halkı için ise 17 Amerikan doları. Yaşlılar, çocuklar, öğrenciler için de 16 Amerikan doları. Tabi bu özel bir müze. İndirimlerin bu kadar olması bile iyi aslında. Türkiye'de bilirsiniz bizde engellilere bedava, hatta refakatçilerine de bedavadır. Belirli bir yaş üstüne bedavadır. Ama buradaki birçok müzeye gittik fakat hiçbirinde böyle bir uygulamayla karşılaşmadık. Maalesef bizdeki gibi indirimler burada yok. Biletler müzenin girişinde satılıyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü ben daha önce Frida Kahlo Müzesi'ne gitmiştim annemlerle. Ve o müzenin bilet satışı sadece internetten online'mış. Allah'tan internetten 2 saat sonrasında randevu alabilmiştik. Ama herkes çok şanslı olduğumuzu söyledi. Çünkü bilmeyerek gidip bilet bulamayıp müzeye giremeyen çok oluyormuş. Bence online bilet turistler için çok doğru bir uygulama değil. Belki yoğunluktan yapılıyordur ama başka bir çözüm bulunabilir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar zaten belirli bir zaman aralığında geliyorlar Meksika'ya. Meksika'da en çok görülmesi yerlerden biri Frida Kahlo Müzesi ve sen onu göremeden geri dönüyorsun. Çok acı bir şey bence. Benim başıma gelse çok üzülürdüm. O yüzden buraya gelecek arkadaşlara tavsiyem, eğer bir müzeye girecekseniz mutlaka sitesini inceleyin. Bilet alış şeklini, açılış kapanış saatlerini, lokasyonunu mutlaka çok iyi öğrenip o şekilde müzeye ziyarete çıkın. Müzeler hakkında kısa bilgi verdikten sonra şimdi size bu inanılmaz müzeyi anlatacağım. Öncelikle size müzenin kurucusu ve aynı zamanda sahibi Pepe Sojo'dan biraz bahsetmek istiyorum. Pepe Sojo 1971 yılında Meksiko City'de doğuyor. New York'taki Uluslararası Fotoğraf Merkezi'nden mezun olmuş. Bir süre müzik eğitimi almış. Los Angeles ve Meksiko City'nin ünlü mekanlarında davulculuk yapmış. Sonra gözünü tasarıma çevirmiş ve modada bir ikon olarak kabul edilen Sojo'yu yaratarak bir tasarım dünyasına damga vurmuş ve şu anda Meksika'nın en önemli çağdaş fotoğrafçılarından biri olarak tanınan çok yönlü bir sanatçı aslında kendisi. Tüm bu hızlı ve üretken hayatının sonucunda mental ve fiziksel bir yorgunluk yaşıyor ve iç huzurunu bulmak için de Hindistan'a gidiyor. Hindistan'da attan düşerek ciddi bir kaza geçiriyor.
Bu olay hayatında karanlık bir dönemin başlangıcı oluyor ama bu aşamada ilk kez bir kamera aldığı için bir fotoğrafçı olarak parlak bir kariyerin başlangıcı oluyor bu olay. Pepe Soho fotoğraf makinesiyle dünyanın birçok yerini dolaşmış ve 4 kıtada 20'den fazla ülkeyi fotoğraflamış. Koleksiyonunda hayatını değiştiren ana karakter olduğu için derin saygı duyduğu bir hayvan olan atların fotoğrafları yer alıyor. Meksika'da doğa fotoğrafçılığının bir mihenk taşı olarak görüyor. Pepe Soho fotoğraflarının yanı sıra olumlu bir mesaj vermek için deneyimlerini sosyal ağları aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Yokohama'daki 26 ülkenin katıldığı ve dünyanın en önemli fotoğraf yarışması olarak görülen yarışmada 2017 yılında Believe yani inanmak adlı görüntüsüyle altın madalya alıyor ve bunun üzerine şu sözleri söylüyor. 46 yaşındayım. Fotoğrafla 40 yaşında tanıştım. 45 yaşında bu fotoğrafla Dünya Kupası'nı kazandım. Hiç kimsenin, hatta kendinizin bile sevdiğiniz şeyi keşfetmek için çok yaşlı olduğunuzu söylemesine izin vermeyin. Ona inan adını verdim çünkü merdiven dağdan kilometrelerce uzakta olsa da fotoğrafın optiğinde hayatta olduğu gibi her şey görecelidir. Bence yaptığınız şeye inanırsanız en uzak dağ bile aşılabilir. Böyle dibe vurmuş ve daha sonra büyük bir sıçrama yapmış insanların hayat hikayeleri benim çok dikkatimi çekiyor. Pepe de hayatında yaşadığı olumsuzlukları kendi lehine çevirmiş bir sanatçı. En son olarak da Pepe bu bahsedeceğim müzeyi 2021 yılında Tulum'a kuruyor. Mistika Müzesi sanırım türünün tek örneği. Sürükleyici ve gerçekten duygusal bir deneyim. Burada Meksika'da önceden yaşanmış olan Mayaları, Meksika'nın en çarpıcı doğal sığınakları ve atların ruhsal gücüyle gelen olan şifayı, bilgelik ve evrim totemleriyle bağlantılar kurarak yolculuğuna çıkarmak için tasarlanmış odaları deneyimleyebileceğiniz bir yer. Ama baştan söyleyeyim, gerçekten eşsiz bir deneyim. Bu müze 7 farklı odadan oluşuyor. Bu odalar sırayla Maya, Yükseliş, Şiir, Kurtuluş, Eve Geliyor, Manifesto, Mabet ve Zen adlarını taşıyor. Öncelikle Maya odasından bahsedeyim. Maya odasında sanatçının objektifinden yıldızlı bir gökyüzünün altında tulumun yükselen kalıntılarını görüyorsunuz. Bu sürükleyici deneyim Maya takvimine dayalı olarak galaksimizdeki yıldızlar arası nesneleri ve kozmik olayları düşünmek için bizi Güneş sistemine götürüyor. 360 derece kubbenin içinde hem duygusal hem de inanılmaz bir yolculuk yapıyorsunuz. İkinci olarak Yükseliş odasında yıldızlı bir gecede Chichén Itza'nın Büyük Piramidini düşünmek için duysal bir alan yaratılmış gibi. Yıldızlar ve doğa ile birliği yansıtan derin bir huzur durumuyla bağlantı kurmamızı sağlıyor. Diğer bir oda olan Şiir odasında Chiapas'taki Lacandon ormanında kaydedilen farklı sahneler üzerinden yaz aylarında binlerce kırlangıcın coşkulu şelalelerin arasında oluşan mağaralarda yuvalarını korumasını gösteriyor. Sanatçı belirli bir mekan içinde fantastik bir dünyayı yaratmış ve fantastik dünyayı gerçeküstü sahneler ve çok duygusal seslerin görsel işitsel bir anlatımını sunuyor.
Kurtuluş Odası'nda Pepe Soho bir iyileşmeye ve kendini keşfetme döneminden geçmesine neden olan bu görkemli hayvana saygılarını sunmuş. Atların sahip olduğu ruhsal gücü takdir edebilmemiz için canlanan geniş formatlı bir görüntüden oluşmakta. Eve Geliyor adlı odada Kanada ve Amerika'dan gelen turuncu, siyah kral kelebeklerin göçü bu odada anlatılmakta. Bu kelebekler Kasım gibi göçmeye başlayıp Şubat-Mart gibi Michoacán eyaletinde bulunan Morelia'dan ayrılıyorlar. Ben de henüz gidip göremedim ama müthiş bir görsel şölen olduğu söyleniyor. Ben de ilk fırsatta gitmeyi planlıyorum. Fakat çok uzun süre yürünüyormuş sanırım. Annemin de yürüme problemi var. O yüzden erteliyoruz. Ama bir çözüm bulacağız. In contrast, there will also be moments of deep darkness, where it feels difficult to even breathe and we lose our compass. Yet in those moments of vulnerability, our wings are reconstructed and our intuition awakens so that we can fly even higher. Metamorphosis is such a poetic process of nature that symbolizes the constant transformation that is part of being human. Imagine a caterpillar surrendering to the shadow. Manifesto odasında kapılar sanatçının çalışmalarında ikonik bir sembol. Başka bir bilinç durumuna geçiş, başka bir yüksek forma veya yaşam tarzına geçişi temsil ediyor.
Muhabbet odasında, bu odada Pepe Soho doğaya saygı duruşunda bulunuyor ve izleyiciyi Meksika'nın en ikonik kutsal alanlarına götürüyor. Michoacán'daki Monarch Butterfly Sanctuary, Baja California Sur'daki Kambur Balina Barınağı ve Tlaxcala'daki Ateş Böcekleri Barınağı. Şimdi Zen odasından bahsedeyim biraz. Mozambik'te çekilen Zen adlı çalışması 2016 yılında Dünya Fotoğraf Kupası'nda doğa, manzara ve yaban hayatı kategorisinde dördüncülük kazanmış. Bir hafta boyunca her gün Mozambik'te bir plajda bir kütüğün yanında geçirdim. İyi bir manzara bulamadığım için vazgeçtim. Fotoğraf makinemi ve tripodumu bagajın önüne yerleştirdim ve onunla konuştum. Sen harika bir bavul değilsin. Ben de harika bir fotoğrafçı değilim. Ama eminim ki birlikte özel bir şey yapabiliriz. Böylece sihir gibi bir şey oldu. Gergit yükselmeye başladı, onu çevreledi ve mükemmel bir gün batımını yansıtıyor. Ve dediğim gibi Zen fotoğrafı 2016 Dünya Fotoğraf Kupası'nda dördüncü oluyor. Bu mekanı ziyaret etmek, Meksika'nın doğal ve kültürel büyüklüğüne geniş bir çerçeveden bakabilmenizi sağlayıp sizi eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Eğer dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Tulum'a yolunuz düşerse mutlaka bu müzeyi ziyaret etmenizi öneririm. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hasta luego.